Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün glutenle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Herhalde ekmeği sevmeyen yoktur. Özellikle fırının önünden geçince o taze kokusu, çıtır çıtır fırından çıkmış yeni ekmeği herhalde herkes özlemektedir. Ve yenilirse de çok güzel olur. Hoş bir duygu verir ve çocukluğumuzda içine hakiki tereyağı konularak taze çıkmış beyaz ekmeği çok severdik ve çok yerdik. Ama büyüdükçe ve okullarımızı birer birer bitirdikçe, tıp fakültesini okurken ve daha sonra mezun olduktan sonra doktor olarak yaşantımıza devam ettiğimiz dönemlerde en sık adını duyduğumuz bir molekül vardı. Onun adı gluten. Gluten belki dünyada hem beslenmede hem de diyet içinde çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Günümüzde glutensiz beslenme, gluten duyarlılığı ve glutensiz gıdalarla ilgili birçok konuşma geçmekte, yazılar yazılmakta ve bu konu zaman zaman insanların beynine işlenmektedir. Biz de bugün glutene yakın bir gözlükle bakalım. Bakalım bu gözlükle neler göreceğiz. Gluten bir protein molekülüdür ve içinde çok önemli amino asitler barındırır. Çoğunlukla buğday, arpa ve çavdarda bulunur. Gluten hamurun iskeletini oluşturmaktadır. Hamura yapışkanlık kıvamını verir. Aynı zamanda ekmeklerin yumuşak olması ve çiğnenebilir olmasını sağlar. Glutensiz bir tahıl oldukça sert kıvamda olur. Gluten molekülleri ısıtıldıklarında esneyebilen ve içindeki havayı hapseden bir ağ oluştururlar. Hamur dokusunun içinde sıkışan hava ekmeğin kabarmasına ve ekmeğin içindeki nemin doğal olarak korunmasına yol açar. Aslında ekmek açısından bakıldığında oldukça güzel meziyetli özellikleri var glutenin. Ama bazı bağırsak hastalıkları günümüzde gluten ile ilişkilendirilmiş durumdadır. Glutenli besin alan bazı kişiler bağırsak yakınmaları ortaya çıkabilir. Bu bağırsak yakınmalarına bazı hastalıklar yol açmaktadır. Bunların başında çölyak hastalığı gelmektedir. Bunun dışında glutenin neden olduğu buğday alerjisi ve çölyak dışı bağırsak hastalığı ile irritable bağırsak sendromu ortaya çıkmaktadır. Çölyak hastalığı, çölyak dışı bağırsak hastalığı ve buğday alerjisi toplumumuzda %1 ila 6 oranında gözükmektedir. Hatta gluten ataksisi ve gluten ilişkili şizofreni gibi nörodejeneratif hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca dermatitis hermatiformis gibi cilt hastalıklarına da yol açabilirler. Bu hastalıklardan korunabilmek için, rahat bir mide bağırsak sistemine sahip olabilmek için gluten duyarlılığı olan kişilerde glutensiz diyet ön plana çıkmaktadır. Ve bu nedenden dolayı da günümüzde artarak devam etmekte olan gluten dışlama diyetinin popüler olduğunu görmekteyiz. 2016 yılında yapılan çalışmalarda glutensiz diyet pazarının yaklaşık 15,5 milyar dolara yol açtığı gözlenmekteydi. 2023 yılında ise bu oranın çok fazlasına, hatta 2 katına çıktığı tahmin edilmektedir. Günümüze bakacak olursak neredeyse her 3 kişiden biri glutensiz diyetle beslenmektedir. Bunun nedeni çoğunlukla doktor önerileriyle değil, kendi kulaklarından duymayla ve kendi hazımsızlık, bağırsak şikayetleri olmasıyla komşudan, arkadaş çevresinden öğrendikleriyle bu insanlar glutensiz diyetle beslenmektedirler. Şöyle bir marketlere bakalım. Market raflarını gezdiğinizde neredeyse her paketin üstünde artık glutensiz ibarelerini görmekteyiz. Günümüzde glutensiz diyet, gluten ve bunlar gibi konular çok konuşulduğu için artık insanların beyninde
gluten sabit bir fikir haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı da pazar payı gittikçe artmaktadır. Çölyak hastalığı genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır. Gluten ve glutene benzer moleküllere karşı proksimal ince bağırsaklarda bağırsağın içindeki bağışıklık sistemi bozularak glutene ve diğer moleküllere karşı intolerans gelişmektedir. Bunun sonucu olarak da hem bağırsak sisteminde hem de bağırsak dışı vücudumuzun diğer sistemlerinde problemler ortaya çıkmaktadır. Örneğin bu problemlerin başında ishal ve yağlı ishal, karın ağrısı, bağırsak spazmları gibi yakınmalar bulunmaktadır. İshal ve yağlı ishale bağlı ya da bağırsağın içinde gelişen dejenerasyonlara bağlı, inflamasyona bağlı malabsorpsiyon meydana gelmektedir. Yani yediğimiz gıdalar bağırsaklardan içeriye emilememektedir. Bu da kilo kaybına yol açmaktadır. Ancak hastaların hepsi böyle değil. Hastaların bir kısmında ise bağırsak semptomları olmadan vücutla ilgili diğer semptom ve bulgular ortaya çıkabilir. Örneğin anemi, örneğin kemik erimesi, nörolojik bozukluklar veya diş minesinde kayıplar ortaya çıkabilir. Eğer sizlerin de bir bağırsak problemi, bağırsak yakınmalarınız, şişkinlik, hazımsızlık, ishal, yağlı ishal gibi bir ya da birçok probleminiz varsa, ortaya çıkarsa mutlaka ve mutlaka uzmanına gözükünüz ve gerekli testleri yaptırınız. Aksi takdirde gluten duyarlılığını, çölyak hastalığını veya buğday alerjisi olup olmadığını anlamanız mümkün değildir. Buğday alerjisi ise duyarlı olan kişilerde alındıktan sonra dakikalar ya da saatler içinde anafilaksi meydana gelmektedir. Ya da aynı ortamın içinde bulunan örneğin fırıncılar, fırın ustaları, fırın çırakları bunlarda da devamlı bir burun akıntısı ya da rinit benzeri semptomlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin boğazda sürekli gıcık da olabilir. Tabii anafilaktik şok tablosu oldukça önemli. Hayatı tehdit eder ve bu nedenden dolayı uyanık olmak gerekir. Çölyak dışı bağırsak hastalığında da çölyak hastalığına benzer semptom ve bulgular vardır. Hatta buna ilave olarak eklem ve kemik ağrıları, baş ağrısı, çabuk yorulma, depresyon ve bipolar bozukluklar, zihin bulanıklığı ve demir eksikliğine bağlı semptomlar ortaya çıkabilir. İrritable bağırsak sendromunda da aynı bulgu ve semptomlar vardır. Aslında bu 4 hastalığa çok yakın bakacak olursak birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Peki sevgili dostlar, glutensiz diyet aldığımızda vücudumuz neleri kaçırıyor? Bir de buna bakalım. Gluten içeren tahıllara baktığımızda içinde karbonhidratlar, lif, B vitaminleri, diğer proteinler, E vitamini, demir, çinko, bakır ve manezyum ve çok çeşitli antioksidanlar içerir. Biz eğer glutensiz beslenirsek bu molekülleri de vücudumuza alamamaktayız. Literatüre baktığımızda şunu da görüyoruz. Tam tahıl içeren gıdalar alındığında kalp hastalıkları, şeker hastalığı, şişmanlık ve kolon kanseri gibi hastalıkların riskinin azaldığını görmekteyiz. Tam tahıllı gıdalar bağırsak hareketlerini düzenlerler. Probiyotik etkileri vardır. Lifli gıdalardır. Bu nedenden dolayı bağırsak sağlığını korurlar ve lif etkisi nedeniyle bağırsak hareketlerini kontrol ederler. Ayrıca faydalı bakterilerin artırılmasına yardımcıdırlar. Gluteni sindirim sistemindeki enzimlerimiz maalesef sindirememektedir. Böyle olunca da bağırsak içindeki mikrobiyatamız yani faydalı bakteriler gluteni metabolize etmektedirler. Böyle olunca da yukarıda saydığım rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Gluten ayrıca kan hücrelerimizde bulunan T hücrelerinin bir alt kolu olan T killer hücrelerinin aktivitesini artırır. T killer hücreleri immün sistemde, bağışıklık sisteminde oldukça faydalı etkileri vardır. Bunlara ilaveten vegan ve vejeteryan beslenen kişiler için tahıllı gıdalar oldukça faydalı bir protein kaynağıdır. Laktaz intoleransı olanlarda
süt alerjisi olanlarda ve soya ile ilgili problemi olanlarda tam tahıllı gıdalar güvenli bir tercih nedeni olabilir. Günümüzde glutensiz diyetler artık sadece yukarıda bahsettiğim 4 hastalık ve nörodejeneratif hastalıklarda önerilmemektedir. Buna ilaveten otizm, romatoid artrit, şizofreni, atopi, fibromiyalji, endometriozis, kronik pelvik ağrı ve hatta vücudun atletik kalmasını düşünen kişiler için ve zayıflama diyetlerinde de önerilmektedir. Eğer glutensiz diyet uyguluyorsanız lifinizin aşağıda olduğunu, protein, mineral ve vitaminlerin eksik aldığınızı bilmeniz gerekir. Glutensiz besinlerde şöyle bir özellik de vardır. Yağ ve enerji düzeyi yüksektir. Bu nedenden dolayı bunları tükettiğinizde kilonuzu korumak ya da kilo vermenin yerine kilo almaya da meyilli olursunuz. Yapılan çalışmalarda glutensiz diyetle diyabet, kolon kanseri, şişmanlık ve kalp hastalıkları arasında ilişki gösterilmiştir. Ayrıca glutensiz diyet bağırsaklardaki faydalı bakteri sayısını azaltmakta, zararlı bakteri sayısını artırmaktadır. Bunları dikkate alarak sevgili dostlar, kendi kafamıza göre glutensiz diyetle beslenmeyelim. Bağırsak yakınmaları olan ya da glutensiz diyetle beslenmek isteyen kişiler mutlaka uzman görüşü almalı ve rahatsızlıkları varsa testlere tabi tutulmalıdır. Günümüzde mevzuatlarda bir gıda maddesinin üzerinde gluten yoktur, glutensiz ya da gluten içermez ibareleri bulunması zorunludur. Ama bunlara rağmen bazı ürünlerin içinde glutenli gıdalarla kontaminasyon oluştuğu için o gıdada da gluten bulunabilir. Eğer glutensiz besleneceksek mutlaka gluten içermeyen tahılları, kuru baklagilleri, meyve ve sebzelerimizi beslenme modelimize uygun olarak kullanmalıyız. Ayrıca glutensiz beslenmenin yaratacağı açığı kapatmak için de takviye edici gıdalar, fonksiyonel gıdalar, süper gıdalar alınmalıdır. Bunlarla ilgili bilgi videonun altındaki linklerde bulunmaktadır. Sevgili dostlar, gluten aslında insanlığın var olduğundan beri bulunan bir moleküldür. Bunun yarattığı rahatsızlıklar kadim zamandan beri vardır. Hatta bununla ilgili milattan önce 2000. yıllarda raporlarda yazılan yazılarda bağırsak rahatsızlıkları tanımlanmıştır. Kısaca gluten hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.